renk seçmeye çalışıyorum. En güzel rengi bulmak lazım buraya. Niye en güzel renk? Çünkü ilkelere bakacağız değil mi? Ama kırmızı olursa biraz dikkat çeker. Ha? Mavi yapalım o zaman. Gökteki renkler gibi olsun mu? Bölüm 3. İlkeler. Vay arkadaş. Kimin ilkelerinden bahsedeceğiz? Oraya biraz bakalım şimdi. Ama önce şunun üzerinde çalışmamız lazım. Sonuçta şaka değil. Koskoca ilkeler yazmış adam. Pişt. Çalışacaksan adam gibi çalışacaksın arkadaş. Adamın ilkeleri doğru düzgün olacak ki çıktığı yolla ulaşmak istediği yer aynı olsun. Eğer bir yere ulaşmak istiyorsanız en başta belirleyeceğiniz ilkeler önemli. Hani böyle şirketlerde misyondur, vizyondur. Efendim ülkelerin bir anayasası vardır değil mi? Oraya bakınca bu ülke nasıl kurulmuş, nereye gitmek istiyor bütün bunları seyredersin, görürsün. Ve gördüğün yerde dersin ki ya bu adamlar şuraya ulaşmak istiyorlar. Amaçları bu, hedefleri buymuş. Kimden başlıyoruz bu hafta? Ateizm Derneği'nin ilkelerinden başlıyoruz efendim. Herkesin ilkesi olabilir, problem değil. Ateizm belası veya bize göre olan belası, bize göre o insanların garip halleri söz konusu olsa koyun onları bir tarafa. Şimdi hakikaten Ateizm Derneği'nin kendi ilkelerine bakalım. Nereye gitmek istediklerini anlayabilecek miyiz? Sonuçta ateist dediğimiz adamlar haşa Allah-u Zülcelal'in olmadığına inanan insanlar değil mi? Hatta bizler çoğu zaman ateizm de aslında bir dindir. Böyle bir ilahi varlığın olmayacağına olan bir inanış biçimi dediklerinde hayır canım biz bütün dinleri reddediyoruz demezler mi? Yani bir din değiller. Neler o zaman? Bir düşünce biçimi mi bu? Ya da bir inanış biçimi mi dediğimiz zaman olaya tekrar din gireceği için başka yerlere çekiliyor. Hadi çekmeyelim hiçbir tarafa. Gelin beraberce ilkelerini okuyalım. Dolayısıyla okuduğumuz ilkeler onlar nereden gelmişler değil ama nereye gitmek istiyorlar onu anlayacağız. Birinci madde diyor, ırkına, diline, cinsiyetine bakılmaksızın her non-teistin, burada güzel bir İngilizce kelimemiz var ilkelerde bir Türk derneğinde. Hadi geçtik. Deist, non-teist yani Tanrı tanımazın kendi felsefi görüşlerini hukuki zeminde özgürce ifade edebilmesini teşvik etmek. Demek ki bu bir felsefi görüşmüş. Bunu bir yere yazacağız. Diyeceğiz ki evet din olduklarına inanmıyorlar, din değiliz diyorlar. Biz bir felsefi görüşüz diyorlar. Yani felsefede bir sürü görüş var. Tanrı'nın olduğuna inananlar da var. Agnostik olanlar var, deist olanlar var ama biz non-teist felsefesinin görüşüne sahibiz. Peki, felsefi görüşleri yüzünden yargılanmakta olan ve yargılanacak olan, hukuki yaptırım uygulanan non-teistlere hukuki destek sağlamakmış Ateizm Derneği'nin ilkesi. Yani biz diyor bu felsefi görüşten dolayı yargılanacağız, yargılanma yaşayacağız, yargılanıyoruz hatta, hiç denk gelmedik ama yargılanıyoruz, yargılanacağız. Dolayısıyla biz hukuken onlara yardım edeceğiz. Yani biraz da bir hukuk bürosu çizgimiz de var. Hukuk büromuz da var. Bürosu algısı var. Tanrı yoksa her şey mübahtır ön yargısına karşı non-teistlerin ve dinsizlerin de tek tek bireylerin değil toplumun bütününün ortak yararını gözetebilecek ahlak vicdani kriterleri olduğunu toplumdaki ön yargılı insanlara gösterebilmek için Ateizm Derneği kurumsal kimliğiyle çeşitli hayırlı kurumları ve vakıfları kamu yararına sosyal yardımlaşma projeleri düzenlemek. Diyorlar ki hayır biz ahlaksız ve vicdansız değiliz. Bizim bir ahlak ve vicdanımız var. Güzel. Uluslararası ateist, non-teist bilimsel kurumlarla işbirliği halinde ortak eğitim projeleri düzenlemek. Bak burası güzelmiş. Eğitim projeleri. Demek ki ilkeler dairesinde şimdi ufak ufak hedeflere geçiyoruz. Burada kim olduğunu anladık. Felsefi görüşü var, hukuken eziliyorum diyor, ahlaklı vicdanlıyız diyor. Şimdi geldik hedeflerimize. Biz diyor
nanteizmi yani ateizm eğitimi vereceğiz. Bir dakika. Eğitim dediğiniz şey bir konudaki bilgi eksikliğini tamamlamak üzerine değil midir? Yani örneğin ben bir Müslümanım, bir dindar olma gayretim var, namaz kılmayı bilmiyorum, bu konuda bir eğitime ihtiyacım varsa giderim. Medresesi, camisi, hocası, her kimse bu işin üstadının kapısını çalar, oturur, hocam ben namaz kılmayı bilmiyorum derim veya benim ailem ki inşallah herkesinki öyledir. Gider der ki bizim oğlanın namaz kılmayı, şöyle bir Kur'an okumayı, Allah-u Zülcelal'in kim olduğunu, Esma-ül Hüsna'sını bir öğretir misiniz der ki hocalarımız da bu işi yaparlar. Peki ateizm neyi eğitecek? Allah'ın olmadığını mı öğretecek? Peki bunu kimler üzerinde yapacak? Allah'ın var olmadığını düşünenler üzerinde yapıyorsa kendi ilkeleri doğrultusunda eyvallah bu adamın ilkesi zaten bu boşluğa doğmuş bir genci, bu boşluğa düşmüş olan bir genci alıp eğitebilir. Peki ya eğitimin konusu içerisinde Müslümanlar varsa diyerek buraya bir soru işareti koyalım mı? Çünkü Müslümanların bu eğitimi vermesini kabul etmeyen onlar değiller miydi? Hani camide, mescitte hatta okulda din dersi olmaz kardeşim diyenler ateistler değil mi? Ama şimdi bak ateistler de bir eğitim vermek istiyorlarmış. Bunu biz okulumuzda, camimizde, sokağımızda, bağımızda, bahçemizde yapınca istemiyoruz diyorlar. Ama kendileri diyorlar ki hayır biz bir eğitim vereceğiz. Garip bir çelişki. Kız çocuklarına yönelik sosyal sorumluluk projeleri düzenlemek, kız çocuklarının eğitimini teşvik etmek. İşte bu kısmını hiç anlayamadık. Kız çocuklarıyla ateizmin nasıl bir ilişkisi var? Onu sol tarafa not edeceğim. Çünkü o satır arasında var olan bir değer. Kız çocukları. Bu işin satır arası. Şimdi size onu anlatmaya çalışacağım. Çünkü erkek çocukları değil, kız çocukları. 6. Devletin resmi organlarından bağımsız, kontrolsüz, denetimsiz, özel dini eğitim yoluyla küçük yaşta çocukların korkutularak sorgulamasını, analitik bilimsel düşünce sistemini geliştirmesini yavaşlatan ya da engelleyen eğitim sisteminde köklü değişimler yapılması, mümkünse 16 yaşından küçük çocuklara din eğitimi verilmemesi için kamuoyu oluşturacak etkinlikler düzenlemek. Peki siz bu eğitimi kaç yaştan itibaren veriyorsunuz? Ülkemizde bazı kuruluşlar bunu 12 yaştan itibaren başlatmış durumdalar. Matematik köyü bunun bir örneğidir. 7. madde. Okullarda ve tüm resmi kurumlarda din ayrımcılığına karşı aktif ve etkin öğrenci, memur, işçi kolektifleri oluşturmak. Bir dakika, buraya güzel bir şey geldi. Ateist İşçiler Derneği mi gelecek acaba? Ateist İşçiler. Bu da bir satır arasına koyalım mı? 8. Konvansiyonel ve sosyal medyada ateizm, nanteizm hakkında yayılmış olan ve yayılmakta olan ön yargılara karşı ateizm nedir ne değildir konulu bilimsel felsefi çalışmalara tanıtmak, eğitici projeler düzenlemek derken sizin İslam dini karşısındaki ön yargılarınıza ne diyeceğiz? Hem bu arada Tanrı'yı kabul etmeyen bir varlığın dinsel bir unsurun yayılımına karşı çıkması ya da onu engellemeye çalışması çok garip değil mi? Halbuki bu insanların Tanrı'nın yokluğuyla uğraşırken Tanrı'nın vahyettiğine inanılan dinler üzerinden bir argüman meydana getirme çabası neye kaynaklanıyor? Çünkü konu dönüyor sadece İslam'a geliyor. 9. madde üniversiteler ve akademik çevrelerle işbirliği halinde evrim, bilim, felsefe konulu sempozyumlar, paneller, söyleşiler, seminerler düzenlemek denilmiş. 10. Sahte bilim alanında kitap yazan, sahte fosil sergileri açan kişi ve kurumların argüman altında ortaya koydukları materyalle ve belgelerin gerçek niteliğini ortaya çıkarmak ve yaymak. Yani Tanrı'nın olmadığının delillerini sunmak ilkelerindenmiş. Bu biraz ilkelerine en yakın değerlerden biri olabilir. Bilimsel verilere ön yargısız, deontolojik açıdan yaklaşmak, lehte ve aleyhte değiştirmemek, dejenere etmemek, herhangi bir bilimsel konuyla ilgili olası bilgi dezenformasyonunu önlemeye çalışmak.
Satırların arasında henüz Ateizm Derneği'nin Tanrı tanımazlık ilkeleri doğrultusunda bir yere ulaştığını görmüyoruz. Ama ulaştığımız bir yer var. Gelin şimdi onun içine biraz girelim. Kız çocukları meselesi son dönemde İslam dinine müntesip olan insanların, yani Müslümanların üzerine 1400 küsur yıldan beri atılan bir iftiranın sonucu. Kız çocuklarının üzerinde yapılan baskılar, küçük yaşta kız çocuklarının evlilikleri gibi konular üzerinden sürekli ateizmin getirisi ya da deizmin getirisi inanışlarına sahip olanlar ne yazık ki bunu İslam'a entegre etmeye çalıştılar. Ateist işçilerse bizlere yakın bir dönemde şu değeri ortaya koymuş oluyor ki bir kurgu yapısı oluşturulacak. Peki kurgunun karşılığı ne? İslam. Bizim bu ateizm dediğimiz şey Allahsızlık değil miydi? Ya da Tanrı tanımazlık diyelim daha doğru ifadesiyle. Peki merak edilen soru şu. Tanrı'yı tanımayan bir yapının ilkeleri neden İslam dinine karşı? Neden bizim ülkemizde var olan bir değer Hristiyanlara karşı değil? Sizin bir başka cevabınız şu olabilir tabii ki. Ya Fransa'daki ateist dernekler de belki Hristiyanlara karşıdır diyebilirsiniz. Öyle değil. Fransa'daki ateist dernekleri İslam'a karşı. Amerika'daki satanist dernekleri İslam'a karşı. İngiltere'deki deizm dernekleri İslam'a karşı. Yani hikaye döndü. Ateistler bize ilkeleriyle şunu söylediler. Biz Allah-u Zülcelal'i kabul etmiyoruz. Biz İslam dinini reddediyoruz. Başka dinlerin tanrılarıyla uğraşmıyoruz. Çünkü onlar hakkaniyetle o dinin ilkelerini bizlere beyan etmiyorlar. Buraya geldik, bu ülkeye geldik, dernek kurduk ve derneğimizle bir eğitim amacı güdüyoruz diyorlar. Ama dini bir eğitimi reddediyorlar. İlkeleri nereden geldiğini anlatmıyor. Nereye gideceklerini de anlatmıyor. Ama bir şeyi çok iyi anlatıyor. Bir kurgu düzenliyoruz. Müslümanlar üzerinde yapacağız. Eğiterek yapacağız. Ve bunu vicdanımızla, ahlakımızla ortaya koyacağız. İslam'ın haşa ahlaksızlıklarını, haşa vicdansızlıklarını ortaya dökeceğiz. Ve sizler bütün bunları ortaya koyduğumuzda İslam'ın da bir felsefi görüş olduğunu ve o görüşün Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait olduğunu anlayacaksınız diyorlar. Vahiy ilahinin hakikati imandır. İman insanın insana anlatarak verebileceği bir şey değildir. Tevhid öyle bir ocaktır ki başında duranı ısıtır, elini uzatanı yakar demişler anlayana. Hadi kalın sağlıcakla.